Tekrar geçmiş olsun. Sen ameliyatın 15. gündesin değil mi? Evet. Sen İnegöl'den geldin. Evet. Tabii bizim böyle hastalarımızın yarısı aslında şehir dışından geliyor. Çünkü işte böyle gençler fark ediyorlar farklı bir yöntem yaptığımızı. Özellikle sende de ağrı vardı değil mi? Yumurta sağda ve solda da var mıydı? Sadece solda mıydı Evet, senin ağrı? pandeminin başlarında başlayan bir ağrı sürecim olmuştu. Ardından 3 doktor birden değiştirdim. Evet. Gerekli ilgiyi görmedim. İnternetten yaptığım Yani araştırmalar... varikosel teşhisi nasıl kondu? Film mi Varikosel çekildi? teşhisinde ilk gittiğim doktor koydu varikosel teşhisine. Dikkat et dedi. Çok fazla kendini yorma dedi. Bu şekilde beni eve gönderdi. Sağda da ağrın var mıydı? Çünkü sende çift taraflı varikosel vardı. Ağrı daha çok solda mıydı? İki tarafa da benim ağrım vuruyordu. Özellikle kasık bölgelerime, karın bölgelerime kadar dahi vuruyordu. Evet. Ardından yaptığım araştırmalar sonucunda sizi buldum. Evet. Danışmak istedim. Gayet geldim. Güzel alakalı davrandınız. Evet. Ardından Şimdi bizim eskiden, ben hani şimdi bu damar çıkartma yöntemi için beni buldun sen. Eskiden ağrıya %50 garanti verirdik. Diğer doktor arkadaşlar da herhalde aynı şeyi söylediler değil mi? Yani ağrı %50 geçer, %50 geçmez diye Evet. söylerdik. Halbuki bu damar çıkartma yönteminde gerçekten çok belki %100'e yakın başarı oluyor. Şimdi senin damarlarına bakıyorum buradan. Şöyle ekranda da göstereyim onları. Ondan sonra bakayım değiştirebiliyor muyuz bunu? Yok, değişmiyor, fotoğraf çekiyor. Şöyle bakalım. Şimdi burada özellikle şu yumurtalığın etrafında, bak sen de hatırlıyorsun bunları. Ondan sonra büyük damarlar vardı. Bu damarları normalde bizim öğrendiğimiz şey okulda işte ihtisas yaparken kasık bölgesinde bu damarları görürüz. Şuradan bağlarız ve kendi kendine kaybolmasına bırakırız. Kayboluyor mu? Kayboluyor. Birçok insanda kayboluyor ama birçoğunda da kaybolmuyor, nüksediyor veya ağrı geçmiyor. Biz ne yapıyoruz? Bunları böyle uzun bir dal halinde, segment halinde çıkartıyoruz. Ne zaman geçti ağrın? Nasıl oldu? ağrının geçmesini açıkçası ameliyattan hemen sonrasını hissettim. Çünkü kasıklarıma kadar bir vuran ağrı olmadı. Yani ameliyatın yaranın ağrısı var mutlaka ama Tabii o ki. senin her zamanki ağrın değil o, değil mi? Evet. Şu an 15. günündeyim. Hiçbir şekilde ne kasığımda ne de testislerimde bir ağrı hissetmiyorum. Bunun Evet. en büyük örneği ağrı kesici kullanmıyor olmam. Evet. Şu an Yani ben kullanmıyorum. mesela bu hastalara hep soruyorum. O yaranın ağrısı yok mu? Var diyor hocam. Onu biliyoruz. O yaranın ağrısı farklı. Ama o içeriden kaynaklanan damarın ağrısı geçti diyorlar. Daha ameliyat olur olmaz geçiyor. Geçmiş olsun. İyi oldu. Şimdi Doppler'le de baktım. Gerçekten hiç damar kalmamış. Çıkarttığımız için o bağlanan kısımlarda şişme vesaire olmamış. En büyük 1.9 milim damar ölçüyorum. O da gayet normal. Ki o da 3 ay içerisinde hepsi daha da incelir. Sağ taraf zaten çok daha iyi iyileşiyor. Daha hızlı iyileşiyor. İyi oldu. Sen de memnunsun. Evet, gayet memnunum. Herkese tavsiye ederim. Ameliyatında mesela senin çok büyük damar çıkarttıklarımızda daha çok ödem oluyor. Sende de bir miktar ödem var gerçekten. Evet. Ama bir insan kaçıncı gün normal yaşama döner, kaçıncı gün çalışır soruları çok soruluyor. Ne dersin buna? Ben ortalama 13. 14. gününde gerçekten Şu anda normal yaşantıma şu anda döndüm. 14. gündesin. Evet. Mesela masa başında bir işte çalışıyor olsan kaçıncı günde çalışmak sence uygun? Bana ödeme bağlı olarak konuşmam gerekirse 2 haftalık süreç içerisinde 2 hafta işe dinlensinler diyorsun değil mi? Evet, yani mantıklı olur. bu hafta ödem olanlarda gerçekten hani böyle şey. Ama ödem sağ tarafında ödem yok. O taraf daha rahat iyileşti tabii. Ödem Evet. olmasaydı belki bir haftada da olabilirdi. Güzel. Hadi geçmiş olsun. Bir ay sonra tekrar kontrol edip bakıyorum. Bizim ameliyatlarda işimizin %50'si biter. Sen şimdi İnegöl'den geldiğin için seni böyle tam bir ay sonra olmak zorunda değil. Ne zaman İstanbul'a yolun düşerse bana geleceksin. Sen şu anda bekarsın, çocuk için acelen de yok. Ama işte belli süre sonra sperm tahlili tekrar yaptıracağız. İstanbul'a her yolun düştüğünde gelip bana baktıracaksın. Böyle iyice takiplerimizi de yapacağız. Tamam? Evet, Hadi teşekkür ederim. geçmiş olsun. hocam. Sağ olasın.